Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün kıyır kıyır böyle şahane bir kıvamı olan mayasız poğaça tarifim var. Gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, gördüğünüz gibi çok tepeli değildi. 1 tane yumurta akı, 1 yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini bir güzelce karıştıralım. Yani bütün malzemeler birbirine bir bağlansın. Bu arada belirtmek isterim, eklemiş olduğum baharatlar poğaçanıza maksimum bir lezzet katıyor. Onu da belirtmek isterim. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra 2,5 su bardağı unumuz var. Ona 1 paket kabartma tozumuzu ekleyelim. Tel çırpacakla güzelce karıştıralım. Yani kabartma tozu eşit oranda her yere dağılsın. 125 gram yumuşak tereyağımızı daha önce hazırlamış olduğumuz harcımıza ekliyoruz. Şöyle bir mümkün oldukça bir böldüm. Çünkü tam oda ısısına gelmemişti. 2,5 su bardağı unu ekliyorum. Tahta kaşıkla kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim. 2,5 su bardağı, maksimum 3 su bardağı un kullanıyoruz. Siz bu unu yumurtanızın büyüklüğü, yoğurdunuzun nasıl sulu olup olmadığına göre dengeleyebilirsiniz. Kabaca toparladım. Elimle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle oldukça güzel, orta yumuşaklıkta kolaylıkla şekil alabilen şahane bir poğaça hamurunu hazırlıyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamı böyle olmalı. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurdan minik bezeler alalım. Ben tam 27 tane sanırım 27 adet beze aldım. Siz büyüklüğünü kendinize göre ayarlayın. Daha da küçük yapabilirsiniz veya daha da büyük yapabilirsiniz. Tüm bezeleri aynı şekilde bezeleyerek tezgaha hazırlıyorum. Bir tane bezeyi aldım. Şöyle elimle basarak açıyorum. İçerisine çok küçük bir küp şeklinde kaşar peynirini ekleyip kapatıyorum. Diğer yüzünü de çevirip düzeltiyorum. Bu arada hemen belirtmek isterim, ben kaşar peyniri ekledim. Ama sevgili arkadaşlarım, kullandığım kaşar peyniri o kadar yağlıymış ki pişince arasında kaybolup gitti. O yüzden sizlere tulum peyniri veya beyaz peynir tavsiye ederim. Kıyırlıkta sorun yok. Sadece kaşar peyniri çok fazla eridi ya da yarım yağlı kaşar da kullanabilirsiniz. Bütün poğaçaları aynı şekilde elimle açtım. Ortasına peyniri ekleyin. İki tarafını hiç kenardan akmayacak şekilde çok sıkı kapatın. Hani peynir eriyip kenardan akmasın. İyice kapattıktan sonra o kapattığımız bölüm aşağıya bakacak şekilde yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye hepsini dizelim. Ve bütün poğaçalarımızı aynı şekilde yaptım, bitti. Biliyorsunuz bir tane yumurta sarımız vardı. Ona 1 yemek kaşığı süt ilave edip güzelce açıyoruz. Onu da poğaçaların üzerine güzelce sürelim. Bu poğaçanın en büyük avantajı mayalı olmadığı için yoğurup hemen yapabilirsiniz. Bir de sevgili arkadaşlarım, kıyırlığına Allah'ın izniyle garanti veriyorum. Muhteşem bir kıyırlık var. Günlerce devam ediyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla üzerine çok fazla poğaçayı delmeden çizikler atalım. Bakın şöyle yakından da gösterdim. Tam orta kısmına da biraz çörek otu serperek tarifi bitiriyorum. Ve bir tepsi kıyır poğaça yaptık, mayasız. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 30 maksimum 35 derece pişmeye gönderelim. Ben tam 30 dakika pişirdim sevgili arkadaşlarım. 30 dakikanın sonunda öyle bir güzel oldular ki size anlatamam. Yani sanki pastaneden hazır almışsınız gibi. Aslında bu tarz poğaçalarda görünüşten daha çok benim için ısırdığınız andaki lezzeti ve kıyırlığıdır. Hani böyle nasıl desem, bir tereyağı kokusu, bir baharat kokusu ve kıyır kıyır. Lütfen denediğinizde yorum olarak bildirin. Sunum olarak hazırladım. Şöyle bir gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere çok kolay, çok pratik, hemen yoğurup fırına atabileceğiniz bir kıyır poğaça tarifi hazırladım. Beklediğiniz bir tarifti. Hemen doku testine geçtim.
Bakar mısınız? Yani böyle kıyır kıyır, hatta ben bu poğaçayı yaptığımda kardeşime gidiyorduk, davetliydik, oraya götürdüm. Hazır pastaneden aldım sandılar. Yani içindeki aromatiği de çok çok güzel. Kıyırlığı tek kelimeyle harika. Lütfen denediğinizde bana yorum olarak yazın. Çünkü ben yorumlarınızı okuduğumda çok mutlu oluyorum. Tekrar bir doku testi yaptım. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.